Herkese merhabalar. Tek Batik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün sizlerle birlikte bu yeleğin çalışmasını yapacağız. Yelek yakadan başlanarak örüldü. Baba artış yerlerinde de ajurlu artış kullandım. Bu şekilde çok daha rahat öreceksiniz. Yeni başlayan arkadaşlar da sıkıntı yaşamayacaklar. Haroşa ördüm ama anlatırken ben ön yüzde de arka yüzde de düz örerek yapıyorum haroşayı. Kendi ördüğüm şekliyle anlattım size de. O nedenle yeni başlayan arkadaşlar için çok daha kolay olacak bu model. Kolda ve buradaki volanlı kısmında da pirinç örgüsü kullandım. Son olarak hiçbir yerinde dikiş yok. En sonda burada tığa da ihtiyacımız olacak bu arada. Tığ ile biye geçtim yani. Bu kenarlarda böyle çok daha düzgün oluyor. Hem de zamanla sarkmasını da engelliyor. Evet, yeleği Gazal Baby Cotton ile ördüm. 50 gram 165 metre uzunluğunda bir ip. 3-4 numara şişlerle örülebileceği yazıyor üzerinde. Ben 3,5 numarayla ördüm. Siz de kendi elinizin sıkılığına göre 3, 3,5 ya da 4 numarayla örebilirsiniz. İpin içeriği %60 koton, %40 akrilik. Aynı renk örmek isterseniz renk numarası C 3411. Bu arada ben zaman zaman videolarımın içinde yeri geldikçe küçük ama önemli bilgiler de veriyorum. Burada da böyle bir bilgi vereceğim. Şimdi burada renk numarasının yanında bir lot numarası olur. Bazı markalar lot yazar, bazıları Partino yazar. Değişik burada, yani renk numarasının yanındaki numara kazan numarası oluyor. Yani aynı numaraysa renklendirirken aynı kazanda kaynattığını gösteriyor. O nedenle eğer farklı kazanlarda kaynamışsa mutlaka renk farkı oluyor. Şimdi ben mesela bunu örerken özellikle bu şekilde yaptım. Yani herhangi bir projenizde ortadan bir yerde ipiniz bittiğinde şuralarda bitseydi mesela çok çirkin duruyor. Yani buradaki renk farkını görüyorsunuz. Bu şekilde renk farklılığı oluyor. O nedenle ben özellikle bu şekilde anlattım ve volanlı kısmını bu şekilde yaptım. Siz de yaparken isterseniz iki farklı renkte kullanabilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi iki farklı lot numarasında iki farklı kazanda kaynamış ip renk farklılığı oluştu. İpinizi alırken ona dikkat etmeniz gerekiyor. Santim olarak da ölçüsüne bakalım. Beden genişliği 26 santim. Boyu da omuzdan itibaren 25,5 santim. Diğer yeleklere göre biraz küçük gibi düşünebilirsiniz ama burası volanlı olduğu için bu model yelekte çok uzun güzel durmuyor. O nedenle bu şekilde yaptım. 50 gram 165 metre uzunluğundaki iple ördüm ve tam 2 yumak ip gitti. Buraya kadar bir yumak, burası da yine bir yumak. Çünkü burada artışlar olduğu için burası da bir yumak. Toplam 2 yumak gitti. Ama 100 gram 330 metre uzunluğundaki ipler de aynı kalınlıkta olduğu için onlarla örerseniz o zaman tam bir yumak ip gidecektir. Ama ben bunu tabii kendi elime göre söylüyorum. Benim elime göre bu şekilde oldu. Şöyle arkasını da göstereyim. Bazen unutuyorum arkasını göstermeyi. Arkası da bu şekilde. Evet, eğer hazırsak hadi başlayalım. Evet, şişime 70 ilmek attım. Burada başlama ipim sağ taraftayken örgünün arka yüzündeyim. Arka yüzden başlıyorum örmeye. Ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İlmek atma şeklimi soran arkadaşlar oluyor. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar. Şöyle birkaç ilmeği yavaşça göstereceğim. Evet, bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Arka yüzdeyim. İlk sırayı örüyorum. İpimi içeri alıyorum ve son ilmeğimi örmeden alıyorum.
Ön yüze geçtim. Ön yüzde de yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet. Arka yüzde bir sıra düz ördüm ve ön yüzde bir sıra haraşo oluştu. Ön yüzde de arka yüzde de düz örerek devam edeceğim ve burada 3 diş haraşo olunca tekrar geleceğim. Evet, ön yüzde de arka yüzde de düz ördüm ve 1 2 3 sıra haraşo oluştu. Şimdi bu sırada hem ilik açacağım hem de roba ayrımlarını yapacağım. Ön beden için 13 ilmek ayırdım. ...13 ilmek. Şimdi bir tane ön beden için artış yapıyorum. İpimi şişime doluyorum. Ve 2 ilmek örüyorum. 1 2. Tekrar doluyorum. Yani bu 2 ilmeğin öncesinde ve sonrasında artış yapacağım hep ön yüzde. Kol için 9 ilmek ayırdım. Dokuz. Buradaki artışımı yapıyorum. 2 ilmek örüyorum. Ve artış yapıyorum. Arka bedene geldim. Arka beden için 18 ilmek ayırdım. Evet, 18 ilmek ördüm. Şimdi burada bir tane artış yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Ve bir artış yapıyorum. 9 ilmek kol için ayırmıştım. Roba artışımı yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Ve yine artışımı yapıyorum. Diğer ön beden için de yine 13 ilmek ayırmıştım. 13 ilmeğimi örüyorum. Burada ilik de açacağım. Evet, ilk ilmeğimi açarken 2 4 5 ilmek kaldı sıra sonunda. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane doluyorum ve 3 ilmek. 1 2 ilmek ördüm. İpimi kendime doğru aldım ve bir tane boşaldım. Arka yüzdeyim. Arka yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şu artış yaptığım ilmeği de göstereceğim. Evet, roba artışı yaptığım ilmeğimi de yine aynı şekilde giriyorum. 2 ilmek ve roba artışı yaptığım ilmek. Evet, arka yüzü de bu şekilde örüp tamamlıyorum. Ön yüzdeyim. İkinci artış sırasındayım. Roba artış yerine kadar düz örerek ilerliyorum.
Evet, rob artış yerine geldim. Bu 2 ilmeğin öncesinde ve sonrasında artış yapıyorum. Bu şekilde dolayarak artışımı yaptım. 1 2 ilmek düz ördüm ve rob artışımı yaptım. Şimdi buradaki rob artış yerine kadar yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, rob artış yerine geldim. Bir tane dolayarak artırdım. 1 2 ilmek ördüm ve artırdım. Arka beden ilmeklerini örüyorum. Fazla örmüşüm. Evet. Buradaki artış yerine geldim. Bir tane artışımı yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Ve rob artışını yaptım. Kol ilmeklerini örüyorum. Rob artış yerine geldim. Bir tane artışımı yapıyorum. 1 2 ilmek ördüm ve artışımı yaptım ve ön beden ilmekleri. Son ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, 2 kez artış yaptım. 1 2 tane artış yaptım. Şimdi 3. artış sırasındayım. Buradaki 2 ilmeğin öncesinde ve sonrasında, bu 2 ilmeğin öncesinde sonrasında, 2 ilmeğin öncesinde sonrasında ve buradaki 2 ilmeğin öncesinde ve sonrasında birer tane artış yapacağım. İlk iliği 1 2 3 haroşa sırasından sonra açmıştım. Bundan sonra ilk araları da 10 sıra olacak. 10 haroşa sırası. Şimdi 3. artış sırasındayım. Şurada ilk artışı göstereyim. Yine ön beden ilmeklerini örerek rob artış yerine doğru ilerliyorum. Evet, rob artış yerine geldim. 2 tane artış yapmıştım. Şimdi 3. artışımı yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Ve bu taraftaki artışımı yapıyorum. Ön yüzde artışlarımı yaparak devam edeceğim. Ön yüzde de arka yüzde de düz örüyorum. 10 sırada bir de ilk açmayı unutmayalım. Evet, şu ana kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane artış yaptım. 13. artışı yaptım bu ön yüzde. Arka yüzde ön bedeni örerek geliyorum. Artış yaptığım ilmek 13. artış. Şöyle sayarsam bakın böyle daha net olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane artış yaptım ve 1 2 ilmek de buradaki düz ilmek. Burası ön beden. Artışlarım devam edecek. Buraya bir tane ilmek belirleyici takıyorum. Ve kol ilmeklerini de bundan sonra artık pirinç modeli öreceğim. Onun için de bir düz bir ters örüyorum. Bir düz, bir ters,
bir düz, bir ters, ilmek kaçtı? Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Evet, artış yaptığım ilmeği de ördüm. Burası kol ilmeklerim. Şu anda hatta 13 artış yaptığımda kol ilmekleri kaç tane olmuş sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 ilmek. Şu anda 35 ilmek var. Daha artacak. Şimdi arka beden ilmeklerini örüyorum. Evet, arka beden ilmeklerini örüyorum. Artış yaptığım ilmeğim ve 2 tane roba ilmeği. Buraya bir tane belirleyici takıyorum ve kol için pirinç örgüye geçiyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet, kol ilmeklerini bir düz bir ters ördüm. Buraya yine bir tane belirleyici takıyorum. 2 ilmek artış yaptığım ilmeğim ve diğer ilmeklerimin hepsi düz olacak. Ön yüze geçtim. Evet, buradaki artış yerine doğru ilerliyorum. Bu sırada 14. artışı yapacağım. Evet, roba artış yerine geldim. Bir tane ön beden için artış yapıyorum. 1, 2 ilmek örüyorum ve kol için artış yapıyorum. Ve buradan bakalım şimdi. Buradaki ilmek ters olduğu için düz örüyorum. Pirinç modelinde biliyorsunuz. Bilmeyenler için de hatırlatma yapıyorum.
Düz ilmeği ters, ters ilmeği düz örüyorum. Şimdi sırada ters ilmek var. Düz örüyorum. Düz ilmeği ters örüyorum. Ters ilmeği düz. Düz ilmeği ters örüyorum. Evet, kol ilmeklerim bitti. Koldaki artışımı yapıyorum. 2 tane aradaki ilmeği örüyorum. 1. Bunu çıkartacağım öbür sırada. Evet, şimdi arka beden için artışımı yapıyorum. Ve yine bütün ilmeklerimi düz örerek buradaki artış yerine doğru ilerliyorum. Evet, arka beden ilmeklerini ördüm. Buradaki 14. artışımı yapıyorum. 1, 2 ilmek ördüm ve buradaki artışımı yapıyorum. Ters örmüştüm. Bunu düz örüyorum. Ters, düz. Evet, kol ilmeklerini örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Artışımı yaptım. 2 ilmek düz. Buradaki artışımı yaptım. Ve diğer ilmeklerimi de düz öreceğim. Ve arka yüze geçeceğim. Bu sırayı tamamlayıp arka yüze geçiyorum. Ön yüzde 14. artışlarımı yaptım. Şu anda arka yüzdeyim. Ön bedeni örüyorum. Artış yaptığım ilmeğim. Ve 1, 2 aradaki ilmeğim. Şimdi bu ilmek düz ters öreceğim. Düz öreceğim ve ters. Artış yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. Bunu çıkartıyorum. Ters ilmeği düz. Düz ilmeği ters örüyorum. Evet, pirinç örgüsü örüyorum. Düz ilmeği ters örüyorum. Ters ilmeği de düz. Evet, kol ilmeklerini örüyorum. Ters ilmek düz. Düz ilmeği ters örüyorum. Ters ilmeği düz örüyorum ve ters örüyorum. Buradaki roba ayrım yerindeki 2 ilmek ve buradaki roba ayrım yerindeki 2 ilmeğin arasındaki ilmekleri, kol ilmeklerini pirinç örgüsü olarak örüyorum artık.
Arka beden ilmeklerini örüyorum. Evet, düz örerek devam ediyorum. Burada yine bu 2 ilmekten sonra ve bu 2 ilmekten önce, şuradaki 2 ilmek, bu aradaki kol ilmeklerini yine pirinç olarak öreceğim. Diğer tarafı da yine düz örüp tekrar ön yüze gelip 15. artış sırasında da yine nasıl artış yaptığımı tekrar göstereceğim. Tekrar ön yüzdeyim. 14 kez artış yaptım. 15. artış sırasındayım. 15. artışımı yaptım. 1 2 ilmek düz ördüm. Kol için 15. artışımı yapıyorum. Sıradaki düz ilmek var, ters öreceğim. O nedenle ipimi şöyle içeri alıyorum ve ters örüyorum. Ters ilmeği düz örüyorum. Düz ilmeği ters örüyorum. Evet, pirinç örgüye devam ediyorum. Evet, kol ilmeklerini örüyorum. Düz ilmeği ters örüyorum. Ters ilmeği düz ördüm ve ters ördüm. Şimdi burada bir tane artış yapacağım. Şu şekilde yapıyorum artışımı. 1 2 ilmek ördüm. Artışımı yaptım ve arka beden örmeye devam ediyorum. Evet. Aynı şekilde buraya kadar geleceğim. Burada bir artış yapıp aradaki ilmeklerimi pirinç öreceğim. Yine artışımı yapacağım. Burası 15. artış sırası. Tahminen bir 18 artış yapmayı düşünüyorum. Robada 18 kez artış yaptım. Şimdi robayı ölçüyorum. Şöyle 11,5 santim. Şimdi artık kol ilmeklerini keseceğim. Ön beden ilmeklerini örerek buraya kadar geldim. Şimdi burada örerek kesme tekniğiyle keseceğim. Yani normal pirinç örgüsü olarak örüp o şekilde keseceğim. Şimdi buradaki ilmek düz. Bu ilmeği ters örüyorum. Ters ilmeği düz örüyorum. Ve önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Düz ilmeği ters örüyorum. Şöyle yaklaştıralım. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Evet, kol ilmeklerini bu şekilde kesiyorum. Evet, kol ilmeklerini kesiyorum. 2 ilmek kaldı. Ördüm. Önceki ilmeği üzerinden atlattım. Ters ördüm. Önceki ilmeği üzerinden atlattım. Şu 2 ilmek arka bedene dahil. Şişimdeki ilmeği de kesmem gerekiyor. Onu da kesiyorum. Ve kol ilmeklerini kestim. Bu şekilde. Şimdi arka beden ilmeklerini örerek diğer kola doğru ilerliyorum.
Diğer kolda yine aynı şekilde keseceğiz. Evet, arka beden ilmeklerini ördüm. Buradaki 2 ilmeği de arka bedene kattım. Şimdi kol ilmeklerini kesiyorum. Bir tane ters örüyorum. Ters ilmeği düz örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Düz ilmeği ters örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Evet, bu kolda tıpkı diğer kol gibi kesip arka yüzde de kol altı birleştirmesini göstereceğim. Evet, ön yüzde kol ilmeklerini kestim. Bu kolun ilmeklerini de kestim. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde kol altını birleştireceğim. Kol altına kadar düz örerek ilerliyorum. Evet, ön bedende 33 ilmek var. Arka beden ilmeklerini de sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 58 ilmek de arka bedende var. Şimdi ön beden ilmeklerini ördüm. Arka beden ilmeklerini örerek devam ediyorum. İpimi sıkılayarak. Evet. Arka beden ilmeklerini örerek diğer kol altına kadar devam ediyorum. Evet, arka beden ilmeklerini ördüm. Şimdi ön bedenle birleştiriyorum kol altında. Biraz sıkılayarak öreceğim birkaç tane ilmeği. Bu kadar. Kol altı birleştirmesinde özel bir şey yok. Bu şekilde düz örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, kol altı birleştirmesini yaptım. Bu şekilde. Şimdi artık beden örmeye devam edeceğim. Bir müddet ördükten sonra etek çalışması yapacağız. O etek çalışmasına kadar ön yüzde düz, arka yüzde yine düz örerek devam edeceğim. Yine 10 sıraya tamamlandığında ilk açmaya da devam edeceğim. Evet, yelekte kol altı birleştirmesi yaptıktan sonra 2, 4, 6, 8, 9 haroşa sırası ördüm. Burada da 10 haroşa sırasında bir ilk açıyordum. 1, 2, 3 tane ilk açtım. Üçüncülükten sonra 2, 4, 6, 7 haroşa sırası ördüm. Şimdi volanlı kısma geçiyorum ve burada artık artışlarım olacak. Onu da şöyle yapıyorum. 8 ilmek düz örüyorum. Sekiz ilmek düz ördüm. Bir tane gizli artış yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. 2 ilmek düz. Bir gizli artış. 2 ilmek düz. Şöyle yapıyorum gizli artışımı.
Evet, bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, sıra sonuna doğru ilerliyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir gizli artış. 2 ilmek düz. Bir gizli artış. 2, 4, 6, 8 ilmek düz örüyorum. Sıra başında da 8 ilmek düz örmüştüm. Yine 8 ilmek düz örüyorum. Volan için artışlarımız bitti. Şimdi artık pirinç örgüye geçeceğim. Ama ilk 6 ilmeğim ve son 6 ilmeğim düz olacak. Ön yüzde de arka yüzde de. 1 2 3 4 5 6 ve bir ters bir düz örüyorum bu sırayı. Bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters. Bir düz. Sıra sonuna doğru bu şekilde ilerliyorum. Evet, pirinç örgünün ilk sırasını örüyorum. Bir düz, bir ters, iki, 4, 6 ilmek de düz olacak. İpim içeride ve son ilmeği örmeden alıyorum. Ön yüze geçtim. İlk 6 ilmeğim, kenar ilmeği düz. Ve aradaki ilmeklerim pirinç olacak. Sondaki 6 ilmeğim de yine düz olacak. Şimdi sırada düz ilmek var. Ters örüyorum. Ters ilmek var. Düz örüyorum. İpimi içeri alıyorum. Düz ilmeği ters örüyorum. İpimi dışarı alıyorum. Ters ilmeği düz örüyorum. Evet, burası da pirinç modelinin ikinci sırası. Bu volanlı kısmı pirinç olarak öreceğim. Başta 6 ilmek ve sonda 6 ilmek, ön yüzde de arka yüzde de düz olacak. Aradaki ilmeklerim de pirinç örgüsü olarak devam edeceğim. Bu tarafta da 10 sırada bir ilk açıyordum. 3 tane ilk açtım. 2, 4, 6, 8 sıra olmuş. 2 sıra sonra son iliğimi açacağım ve toplam 4 ilikle bitmiş olacak. Şimdi ben bu kısmını öreceğim. Sonra bitiş için tekrar geleceğim ve kaç sıra ördüğümü de söyleyeceğim. Evet, volanlı kısmını da ördüm ve bitirdim. Buradaki kolu bitirdiğim şekilde bitirdim burayı da. O yüzden göstermedim. Bir farklılık yok çünkü. Burada o pirinçli olan kısmı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 haroşa sırası ördüm. Şimdi bu kenarları isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz ama ben yine biye geçmek istiyorum. Tığ ile yapacağım. Önce bir tane zincir çekiyorum. Ve buradan ilk ilmeğin içine giriyorum. Burada böyle çiftli ilmeklerin ikisi de tığımın üzerinde kalacak. Zincir çekmiştim. Bunu üst tarafa alıyorum. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Evet, sırayla ilmeğin içine giriyorum. Tığımla ilmeği alıp tığımın üzerindeki ilmeğin içinden geçiriyorum.
Sıradaki ilmeğe giriyorum. Tığımla ilmeği çekip tığımın üzerindeki ilmeğin içinden kaydırarak geçiriyorum. Sırayla her ilmeğin içine giriyorum ve her seferinde bu 2 ilmek de tığımın üzerinde kalıyor. Evet, bunu yapmadan önceki ve yapınca aradaki farkı da bu şekilde görebilirsiniz. Böyle çok daha düzgün oluyor. Hem de esnemesini de engelliyor. Bu şekilde bu tarafı yapacağım. Diğer tarafı da yapacağım. Ve düğmelerini de dikince yeleğim tamamlanmış olacak. Evet, yeleğimiz bitti. Mini minnoş, çok güzel oldu. Tam 0,6 ay ölçüsünde oldu. Ama beden genişliği aslında 1 yaşa da uygun. O nedenle 1 yaş bebeklerinizi de örmek isterseniz eğer şurada birkaç sıra haroşa fazla, bu etek kısmını da biraz daha fazla örerek 1 yaşa göre de örebilirsiniz. Daha büyükleri örmek için de her büyük beden için önlere 2'şer, arkaya 4 ilmek ilave ederek yapabilirsiniz. Daha büyükleri yaparken kollara da 2'şer ilmek ilave edebilirsiniz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.